Evrenin sessizliğinde yankılanan kadim bir fısıltı var. O fısıltı Gazali'den geliyor. Bu derin yolculuğa çıkmadan önce ruhunuzu bu irfan pınarına bağlamak için kanalımıza abone olun. Zira hakikat arayışı yalnız gidilmez. Ruhun aynası dilin tezahürüdür. Lakin bu ayna çoğu zaman nefsani heveslerin buharıyla bulanır. Kontrolsüz her kelime kalbin üzerine düşen bir toz zerresi gibidir, birikir ve ışığı engeller. Düşüncesizce savrulan her hece ruhun inceliğini aşındırır, manevi dokuyu zayıflatır. Kimi zaman bir cümle, yılların birikimi olan içsel huzuru bir anda dağıtır, sükûneti bozar. Dilin kılıcı keskindir, hem başkalarını hem de kendini yaralar, derin izler bırakır. Bu manevi aşınma insanı hakikatten uzaklaştırır, kalp gözünü perdelere bürür. İşte burada Gazali'nin bilgece uyarısı yankılanır, bir kırılma anı, bir uyanış çağrısı. Kelimeler, ruhun kıymetli mücevherleridir. Her birini özenle seçmek, tartmak gerekir. Zira sükût sadece bir suskunluk değil, aynı zamanda derin bir tefekkür ve içsel dinlemedir. Sükûtun perdesi altında nefs fısıltıları diner, hakikat pınarı berraklaşır. Konuşmadan önce nefes almak, kelimeleri kalbin süzgecinden geçirmek, hikmetin ta kendisidir. Her bilinçli söz, kalbin aynasını parlatır, ruhsal berraklığı artırır, nurlara bürür. Dilin terbiyesi, nefsin en zorlu sınavlarından biridir, lakin zafer, içsel bir ihtişamdır. Gazali der ki, sükût, kalbi diriltir, ruhu arındırır, insanı Rabbine yakınlaştırır. Bu sadece dilde bir kısıtlama değil, aynı zamanda zihinde ve kalpte bir genişlemedir. Sükût, insana kendi iç sesini duyma imkanı sunar, yaratılışın sırrına vakıf kılar. Kelimelerin büyülü gücünü idrak etmek, onları birer şifa aracı olarak kullanmak demektir. Her söz ya bir nur saçar ya da bir gölge düşürür, tercih daima sahibindedir. Kalp aynasını pürüzsüz kılmak, hakikatin suretini net görmek demektir. Bu da sükûtla mümkündür. Kalbin cilası zikirdir, tefekkürdür ve yalnızlıkta sükûnete ermektir. Dünya hayatının hengamesi içinde kaybolan insan, ruhunun asıl gıdasını unutur. Makam, mevki ve mal hırsı kalbi daraltır, insanı sahte bir illüzyonun kölesi yapar. Gazali uyarır, kalbin kapılarını nefsani arzulara kapattığında hakiki huzur içeri girer. İhlasla yapılmayan her amel, rüzgarda savrulan kuru bir yaprak gibidir. Bedenin ameli dilde değil, kalbin en derin hücresinde filizlenir. Kimse görmediğinde de aynı dürüstlüğü taşımak, kemalata ermenin ilk basamağıdır. Öfke geldiğinde akıl geri çekilir, öfkeyle söylenen her söz kalbe vurulmuş bir darbedir. Öfkesini yutan insan, en güçlü pehlivandan daha cesur ve daha vakurdur. Zaman sana verilen en büyük sermayedir, eriyen bir buz kütlesi gibi tükenir. Her batan güneş, ömründen bir yaprak daha koparır, seni ebedi durağa yaklaştırır. Gece çöktüğünde kendi nefsini hesaba çekmeyen, gündüzün aydınlığında yolunu bulamaz. Başkalarının kusurlarını aramakla ömrünü tüketen, kendi kalbindeki yangını göremez. Hakiki alim, bilgisiyle övünen değil, bilgisiyle amele geçip tevazu gösterendir. Topraktan geldik ve toprağa döneceğiz. Kibir ve gurur insana yakışmayan bir elbisedir. Kalbini kin ve nefretten temizlediğinde, evrenin tüm genişliği göğsüne dolar. Şükür sadece dille hamd etmek değil, verilen her nimeti hak yolunda kullanmaktır. Bir kalbe şifa olmak, binlerce boş laftan daha hayırlıdır. Kendi iç alemine dönen insan, dış dünyadaki fırtınalardan etkilenmez. Gazali'nin öğrettiği gibi, nefsin terbiyesi bir anlık değil, bir ömür süren kutlu bir mücadeledir. Şimdi
Derin bir nefes al, zihnindeki tüm karmaşayı dışarı bırak ve sükûtun derinliğine teslim ol. Kendi içsel evrenini yeniden inşa etmek için bu kadim hikmetlerin ışığında yürümeye devam et. Zihnini serbest bırak ve bu tefekkürün içinde derinleş. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere, uyanık kal